Bu Emre, bu da Can. İkisinin de cebinde 2 milyon lira var. İkisi de aynı şehirde yaşıyor. Gelirleri birbirine yakın ve ikisi de 4 milyon liralık aynı evi beğeniyor. Emre kararını veriyor. Kiraya para vereceğime kendi evimin taksidini öderim. Can ise farklı düşünüyor. 2 milyon liramı eve bağlamak yerine kirada kalırım. Paramı da değerlendiririm. Biri evi satın alıyor, diğeri de aynı evde kiracı oluyor. Peki 10 yıl sonra hangisi daha iyi durumda olacak? İlk bakışta cevap kolay gibi görünüyor. Emre. Çünkü 10 yılın sonunda onun bir evi olacak. Can ise hala kiracı olabilir. Ama işin içine kredi faizi, kira artışı ve eldeki paranın ne olduğu girince cevap değişiyor. Emre'den başlayalım. Evin fiyatı 4 milyon lira. Emre cebindeki 2 milyon lirayı peşinat olarak veriyor. Kalan 2 milyon lirayı bankadan kredi çekiyor. Hesabı kolaylaştırmak için aylık kredi faizini %3 kabul edelim. 10 yıl vadede Emre'nin aylık taksidi yaklaşık 62 bin lira oluyor. 10 yıl boyunca bankaya yaptığı toplam ödeme ise yaklaşık 7 milyon 400 bin lirayı buluyor. Bir de başlangıçta verdiği 2 milyon lira var. Burada birçok insan hemen şöyle düşünüyor. 4 milyonluk eve neredeyse 9 milyon lira verdin. Büyük zarar. Ama bu hesap doğru değil. Çünkü Emre 10 yıl boyunca o evde yaşadı. Ayrıca kira ödemedi. Ve 10 yılın sonunda elinde hala satabileceği bir ev var. Bu yüzden yalnızca bankaya ödediği paraya bakıp zarar ettiğini söyleyemeyiz. Asıl önemli soru şu. 10 yıl sonra o ev ne kadar edecek? Şimdi Can'a bakalım. Can 2 milyon lirasını eve vermiyor. Aynı evin aylık kirasının başlangıçta 30 bin lira olduğunu düşünelim. Emre yaklaşık 62 bin lira kira ödüyor. Can ise 30 bin lira kira ödüyor. İlk yıl aralarında ayda yaklaşık 32 bin lira fark var. Bu da bir yılda yaklaşık 384 bin lira demek. Üstelik Can'ın başlangıçtaki 2 milyon lirası da hala elinde. Ama Can'ın kazanabilmesi için çok önemli bir şart var. Bu parayı gerçekten koruması gerekiyor. Mesela 2 milyon lirasını mevduat, altın, yatırım fonları veya başka yatırımlarla değerlendirebilir. Kredi ile kira arasındaki farkı da her ay biriktirebilir. İlk yıl sadece bu farkı biriktirdiyse yaklaşık 384 bin lira daha kenara koymuş olur. Ama bu paranın 10 yılda tam olarak ne kadar büyüyeceğini söyleyemeyeceğiz. Çünkü bunu bugün kimse bilmiyor. Faizler değişebilir, altın yükselebilir veya düşebilir. Borsa farklı hareket edebilir. Ev fiyatları da farklı hareket edebilir. 10 yıl sonrasına kesin bir rakam yazarsak hesap yapmış olmayız. Tahmin yapmış oluruz. Ama şu kısmı biliyoruz. Can o 2 milyon lirayı harcarsa ve her ay cebinde kalan farkı da tüketirse kirada kalmanın para açısından en büyük avantajını kaybeder. Mesela daha pahalı bir araba alıyor, telefon değiştiriyor, tatile gidiyor. Ay sonunda elinde yine hiçbir şey kalmıyor. 10 yıl sonra Emre'nin bir evi varken Can'ın ciddi bir birikimi olmayabilir. Bu durumda Emre öne geçer. Ama Can parasını gerçekten değerlendirir ve düzenli olarak üzerine ekleme yaparsa yarış tamamen değişir. Artık bir tarafta ev vardır, diğer tarafta büyümeye çalışan bir birikim. Ve 10 yılın sonunda kazananı belirleyen şeylerden biri de hangisinin daha hızlı büyüdüğü olur. Türkiye'de sık duyduğumuz bir söz var. Ev alırsan mutlaka kazanırsın. Ama bir şeyin fiyatının artması her zaman gerçekten daha zengin olduğun anlamına gelmez. Merkez Bankası'nın Haziran 2026 verilerine göre Türkiye'de ev fiyatları bir yılda %24,5 arttı. İlk bakışta güzel. Geçen yıl 4 milyon lira olan ev daha pahalı hale geldi. Ama aynı dönemde ülkedeki diğer fiyatlar da yükseldi. Enflasyonu hesaba kattığımızda evlerin gerçek değeri yaklaşık %5,8 geriledi. Bunu çok basit düşün. Geçen yıl evini sattığında paranla 100 sepet ürün alabiliyordun. Bu yıl evin fiyatı arttı ama aynı parayla yaklaşık 94 sepet ürün alabiliyorsun. Yani evinin üzerinde yazan rakam büyürken o parayla alabildiğin şeyler azalabilir. Bu yüzden sadece evimin fiyatı yükseldi demek yetmez. Kiracı tarafı da güllü gülistanlık değil. Yine Merkez Bankası'nın verilerine göre yeni kiracıların ödediği kiralar aynı dönemde yıllık yaklaşık %29 arttı. Yani Can'ın 30 bin liralık kirası yıllarca 30 bin lira kalmayacak. Kira yükseldikçe Emre ile Can arasındaki 32 bin liralık fark da küçülecek. Yani Can'ın ilk yıllardaki aylık avantajı zamanla azalabilir. Emre'nin burada önemli bir avantajı var. Eğer kredisi sabit taksitli ise 62 bin liralık ödeme değişmez. Bugün 62 bin lira çok büyük para olabilir ama birkaç yıl sonra Emre'nin maaşı da yükselirse aynı taksit eskisi kadar ağır gelmeyebilir. Örneğin bugün maaşının yarısını krediye veriyorsa birkaç yıl sonra maaşının 1/3'ünü veriyor olabilir. Tabii maaşın gerçekten yeterince artacağının garantisi yok. Can'ın avantajı ise başka. Elindeki 2 milyon lirayı tamamen eve bağlamadı. Paraya ihtiyacı olduğunda ulaşması daha kolay olabilir. Emre işini kaybederse evinin küçük bir bölümünü satıp
masraflarını karşılayamaz. Can'ın parası kolay ulaşılabileceği yatırımlardaysa gerektiğinde bir kısmını kullanabilir. Ama bunun karşılığında Can'ın başka bir riski var. Kira. Ev sahibi evi satabilir. Can taşınmak zorunda kalabilir. Yeni evin kirası çok daha yüksek olabilir. Çocuğu varsa okul değiştirmek zorunda kalabilir. Emre ise kendi evinde yaşar. Duvarı istediği renge boyar. Mutfağı değiştirir. Ev sahibi arayıp seneye evi boşalt diyemez. Kredisi bittiğinde de kira ödemeden yaşayabileceği bir evi olur. Can ise başka bir avantaja sahip. Hareket edebilir. Başka şehirden iyi bir iş teklifi geldiğinde ev satmak zorunda değildir. Mahalle hoşuna gitmezse taşınabilir. Geliri düşerse daha ucuz bir eve geçebilir. Ailesi büyürse daha büyük bir eve geçebilir. Yani aslında iki arkadaş sadece farklı para kararları vermiyor. Farklı hayatlar satın alıyor. Emre daha fazla düzen istiyor. Can daha fazla hareket özgürlüğü istiyor. Peki 10 yıl sonra hangisi kazanacak? Bunu 3 basit ihtimalle düşün. Birinci ihtimal, ev fiyatları çok iyi gider, Can'ın yatırımları kötü gider. Emre öne çıkar. İkinci ihtimal, Can parasını iyi değerlendirir, düzenli biriktirir ve ev fiyatları daha yavaş gider. Can öne çıkabilir. Üçüncü ihtimal, Can kirada kalır ama elindeki 2 milyon lirayı ve her ay kalan parayı harcar. Bu durumda Emre büyük ihtimalle çok daha iyi bir durumda olur. Yani kirada kalmak tek başına bir yatırım planı değil. Ev almadım demek yetmiyor. Asıl soru şu: ev almadığın parayla ne yaptın? Aynı şey Emre için de geçerli. Sadece ev aldım demek onun doğru karar verdiğini göstermiyor. Eğer kredi taksidi gelirinin büyük bölümünü götürüyor ve her ay ödeme yapmak için zorlanıyorsa ev sahibi olması hayatını daha iyi hale getirmeyebilir. Bu yüzden karar verirken kendine birkaç basit soru sor. Bu evde uzun yıllar yaşayacak mıyım? Peşinatı verdikten sonra cebimde para kalacak mı? Kredi taksidi beni her ay zorlayacak mı? Aynı evin kirasıyla kredi taksidi arasında ne kadar fark var? Ve evi alamazsam kalan parayı gerçekten biriktirecek miyim? Çünkü ev almak mı, kirada kalmak mı sorusunun herkese uyan bir cevabı yok. Sırf çevrendeki insanlar kiraya para vereceğine ev al diyor diye milyonlarca liralık borca girmek doğru değil. Ama kirada kalıp elindeki bütün parayı harcamak da iyi bir plan değil. Sonuçta Emre'nin yöntemi çalışabilir, Can'ın da yöntemi çalışabilir. Ama ikisinin de bir şartı var. Emre ödeyebileceği bir ev almak zorunda. Can ise gerçekten birikim yapmak zorunda. Peki sen aynı durumda olsaydın 2 milyon lirayı peşinat yapıp evi satın mı alırdın? Yoksa kirada kalıp 2 milyon lirayı ve her ay cebinde kalan farkı değerlendirmeyi mi seçerdin?